Orasından tutma. Orasından tutmayacak. Tut sakın. Köpek bizi kovalıyor. Ön kamera da iyi çekiyor ha. Hadi gidelim. Allah! Kütletiyordun az kalsın ha. Da yokmuş 13 Şimdi bizim kanalımızın adı Nature Cooker, tamam mı? İşte nedir? Doğadaki aşçı mı ne oluyor bu da? Beni sabahtan beri darlıyor bu arkadaş. Şahsı Adını muhterem. değiştirelim diye darladım. Vay, Nature Cooker'ın tatille ne alakası varmış? Günlük vlogla ne alakası varmış? Kanalın Sen adını... yürüyebilirsin. Ben yürüyemem merdivenlerden. Kanalın adını değiştirelim. Git. Ben Muğla'dan kendime yeni bir hanım bulacağım. Aha. Ay darin 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 anay. Yürü bakalım pehlivan. Pehlivan mı? Uçta yanımızda bir tane dayı oturuyor. Ben de böyle film izliyorum. Telefonu tripoda takmışım. Film izledim. Uçak kalkarken de masayı açık bırakmışım. Adam da hiçbir şey söylemedi. Hani masayı kapat falan da demedi. Bir şey de demedi, tamam mı? Kalktıktan sonra. Sonra ben kulaklıkları çıkardım. Lavaboya kalkacağım ama uçalı yarım saat, hani havalanalı yarım saat falan oldu. İnişe böyle geçmek yapıyor. üzereyim. İnişe geçeceğiz neredeyse. Böyle yapıyor. Pardon diyor. Ben diyor iniş yaparken de masayı açık tutacaksanız yerimi... Söyleyeceğim yerini değiştirsin. Ben söyleyeceğim, yerimi değiştirsinler. Ya dayı, rahatsız adam çok. Sataşmaya yer arıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Yoksa ben askerde tankçıydım, onu var ya parçalarım. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Ben tankçıydım askerde, sen bilmezsin. Boş kaset değiliz yani. Seni de teke tekte her türlü yerim bu arada, uyandırayım yani. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Tokam aşkım. Yanlış anlamayın da o dayı birazcık daha uzatsaydı o meseleyi, Mevlana kıskacını alırdım o dayıyı. 1000 years later. Şuradan giriş yaptıktan sonra böyle bir iskele var. İskeleden devam ettiğiniz zaman ileride koylara gidiyor bu yol. Aşkım yukarıda bir yol vardır. Arkadaşlar şimdi orman kampının, tesislerin oradan bir yol var. Yan tarafından giriyorsunuz, buraya doğru yürüyorsunuz. Eskiden şurada az önce gösterdiğim iskele orman kampına aitti. Bu yoldan böyle yürüdüğünüz zaman Böyle çıkıyor. ilk buradaki koya geliyorsunuz. Ama şöyle bu yoldan devam ederseniz arkada başka koylar da var. Oralara ulaşıyorsunuz. Ben şimdi size şöyle her yeri göstereceğim. Şimdi şuradan geldiniz, girdiniz, böyle yürüdünüz buradan. Burası birinci koyumuz. Yürümeye devam ederseniz şurada da diğer koylar var. Biri 72, biri albay koyuymuş. Öyle dediler. Evet, şey bitti. Merdiven bitti. Burası da karavan kampıymış. Aslında buraya araba çıkıyordur kesin. Yoluna bakmak lazım. Şu ileriden koylara ineceğiz şimdi. Şimdi geldikten sonra karavan kamp alanına. Bak burada ne diyor? Akvaryum, burun, albay 72 sahil kafe.
burası da 72 merdiven. Allah. İniyoruz bakalım. Ana baba günü. Sonra maskeyi getir. 1,5'luk suyu 50 liraya aldık. Magnum aldık. Ne kadar tuttu ikisi? Sen ödedin, ben bilmiyorum. 80-160 lira Magnum. Buzlu bardak var 30 lira içecek koymanız için. Güncel fiyatlardan bahsediyorum size. Şimdi bu kamp alanından çıktık. Şimdi şehir merkezine geri dönüyoruz. Bavullarımızı alıp otele yerleştik. Şimdi buraya yaya girerken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Orman kampının alanı zaten. Motosiklet 100 TL, normal otomobil 250 TL, minibüs 450 TL bir ücret ödüyor. Kalacağımız yer burası. Hotelya. Bu koylara çok yakın burası. O yüzden burayı tercih ettik. Puanı da iyiydi. Evet, geldik odaya. Böyle geliyorsun. Burası ve burası da odamız. Biraz küçük ama fiyat performans. Şimdi burası buranın pazar yeriymiş, tamam mı? Pazar olan. Hayır, Pazarola mantıcının adı. Pazar yeri direkt. Pazar yeri Akyaka'nın burası. pazar yeri, halk pazarının olduğu yer. Mantısı çok iyiymiş. Otelin sahibi önerdi. Aynen. Ama mantığı kalmamış, saat 2 Mateles. olmasına rağmen erkenden bitirmişler. Çünkü kendileri yapıyorlarmış mantılarını. O yüzden biz de gözleme yiyeceğiz. Şu da güncel menüsü. Böyle kısa tekne turları var. 15-20 dakikalık, kişi başı 100-150 lira falan. Azmak Nehri'nde sizi gezdiriyor. Ama yüzemiyorsunuz. Koş Orhan. Abi yavaş Orhan. Tut. Vallahi kırılır bak. Ah Recep abi. Vallahi bunu ortadan ikiye kırılır bak. Azmak'ın başından beri yürüyoruz. Ve insanın Ve yoğunluğu insan aynen öyle. bir nebze bile azalmıyor. Neredeyse en başına geldik, yine çok kalabalık. Sahilde bir yer var. Su sporları. Neydi Ayşe o otelin adı? Yücelen Otel. Yücelen Otel sahilde. Su sporları tesisi var orada da. Orada da şey sorduk. Subboard'la kano falan kiralıyorlar. Ayşe ne kadardı fiyatları? Kano, 2 kişilik kanonun 1 saati 1000 TL, tek kişilik kanonun 1 saati 750 TL dedi. Subboard ne kadardı? 1,5 muydu? Onu hatırlamıyorum. Subboard'da öyle bir şey. 1500 lira falandı saat. Subboard'u dinlemedim. Sabah 7'de başlıyormuş. Hayır, 7'de başlamıyor, 9'da başlıyor. Ha, 9'da başlıyor. 7'de de ayarlarım falan dedi. Ha, Normalde aynen. 9'da açılıyor. Önceden rezervasyon yapıp haber vermek Hatta lazım. adam şey dedi, size dedi çok istiyorsanız geceden bir tane dedi köşeye bırakırım kano dedi. Sabah siz 5'te 6'da kaçta istiyorsanız gelirsiniz kanoyu çıkartır sürersiniz Çünkü dedi. gün içinde güneşin altında sürmek bence biraz zor ve yorucu. Tabii canım. Sabah saati en iyisi. altı, Beyin yedi. kanaması geçirir insan o kadar. Çok keyifli. Birazcık da para harcarsa tadından yenmez. Bakacağız. Yarın bir sabah kalkalım kanomano yapalım. Burası Yücelen Otel. Ve burası da su sporları tesisi. Şurada da kahve içtik. Güzeldi kahvesi. Bayağı elit. Bir de içeride bir arkadaş panço satıyor. Sudan çıkınca giymeniz için güzel yapmış aslında. Havlulu falan böyle. Giyince üstünüzü falan da değişebiliyorsunuz ona ama maşallah pançonun birini 300-3000 liraya sattığı için almadım. Decathlon'dan 600 liraya aldım kardeşim. Niye gideyim ben senden 3000 liraya alayım? Ama onun kumaşı havlu kumaş. Kızım alt üstü vücudumuzu kurulayacağız. Hoş beni... Tamam da yani aynısı değil. Alıp şimdi gezdirmeyecek ya. Algı panço. yaratma. Farklı kumaşlar ikisi. Ayşe tamam da Bağdat'tan gelmedi kumaşı. Biri 600 lira, biri 3000 lira. 5 katı. Tamam, öbürü de olsun 1000-1500, haklısın. Fiyat farkı çok fazla. Ama hani biri aynısı değil. Burasından tutma. Orasından tutmayacağım. Tut Ucundan sapından. sen tutuyordun diye orasından tuttum. Annem diyor çocuğa bakma. Bir susar mısın? Bana bağırma bana. Bana mı sen kadınlar? Oğlum bir susar mısın ha? Tamam bağırma bana. Şefik. Sesini yükseltme. Akyaka küçük bir yer diye biz arabaya çok ihtiyacımız olmaz dedik başta. Ama çok sıcak. Hava çok sıcak yani. Bir yerden bir yere yürümek güneşin altında bayağı bir zor. Hani böyle yanınızda ne bileyim anneniz babanız ya da böyle sıcağa dayanamayacak sağlık problemi olan birisi varsa bence bu coğrafya arabasız zor. Her ne kadar küçük olursa olsun. Çek oradan. Ekmek parası. Bu da buradan shorts videosu çekiyor. Belki shorts Ama izlenir arkada de. cırcır sesi olması gerekiyordu. Sen bozdun şu an. Belki shortsların izlenir de YouTube'dan para kazanmayı açarsın artık. Çekmiyorum. Köpek bizi kovalıyor.
Evet Ayşe'cim bize ne mekan buldum bakıyoruz. Yani Kordon Restoran 2684 değerlendirme 4.1 puan almış. Akşamları sinek sorunu mevcut vesaire yazan var ama Konum nerede? genel olarak herkes okey demiş. Kordon Restoran. Yol tarifi alıyoruz. Yürüyerek 8 dakika diyor. 600 Çünkü metre. Azmak Nehri'nin üzerindeki restoranlardan biri. Hadi gidelim. Gidelim. Kordon Otel, Kordon Restoran. Bakalım yemekleri nasıl? Balık yiyeceğiz. Senin tabii ki adın de. hadi senin adın Vedat Milor olsun bugün. Ben ne olayım? Ben de Cevat Kelle. Cevat Tam da- Kelle mi? Tam Neden? donanımlı kameraman Cevat Kelle. Otelin sahibi bugün Dolunay var. Güzel bir zamanda geldiniz demişti. Doğru söylemiş. Şimdi ne yaptık? Gerçekten çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yorumlardaki sinek konusunda çok haklı buldum. İnanılmaz çok sinek var. Sinek olduğu için muhtemelen oturalı 3 dakika oldu. Çok sinek var yani. Bununla yapacak hiçbir şey yok yani. Evet, şimdi şöyle yaptık. Mezeler 300'den başlıyor. Balıklı mezelere göre 1000'e kadar çıkıyor. Bir o lagosu söyledik. Bir iki tane normal meze seçtik. Bir tane de neydi meşhur? Böyle levreyi falan kadayıfla kaplamışlar, top yapmışlar. Onun üzerine de mantarlı sos döküyorlar. Böyle bir şey yapmışlar. Evet. Şimdi kanoya gidiyoruz. Evet. Sabah serinde. Güneşte yanmamak için sabah saatlerini tercih ettik. Aynen. 7-8 arası kanalda olacağız. Bir kürek çekelim dedik. Bak. Sabah erkenden geldik. May it be when darkness falls, your heart will be true. You are Anam bunun motorlusu yok muydu sabahtan beri kürek çekip kollarım yoruldu bu. Yani bir şey olmaz telefon gider bir daha dalgıç bulup o telefonu çıkarttırmamız lazım. O da dalgıçla dalabilirse. Benim telefon düşürme ihtimalimi konuşuyoruz şu an. Kuvvet muhtemel. Evet. Şimdi bir koya demirledik. Balıklara bak, bir sürü. Ayşe kaptan bir koya demirledi. Acaba kameradan balıklar gözüküyor mu? Soksam görür mü? Kanoyu yaptık. Normalde 1000 lira kanonun saati. Ama oradaki arkadaşlar şeye müsaade ediyorlar. Yani bir saat ama atıyorum bir saat 15 dakika falan geçse hani tam süreyi tutturamamanız normal diyorlar. Ona müsaade ediyorlar. Bir de Instagram adreslerini takip ederseniz 1000 lira yerine 150 TL'de takip ettiğiniz için indirim yapıyorlar. 850 TL'ye geliyor. Toplam kaç kalori yaktık? 450 kalori sabah kanoda. 1 saat 20 dakika gitmişiz. Aynen 450 kalori kanoda gitmiş. Yine de bir 20 dakika yüzmüşüz. Orada da çok bir şey yakmamışız. 150 yakmışız. 600 kalori yakmışız işte. Kahvaltıya geldik. Burası da bahçe. Bugün denize girmek için farklı bir koy deniyoruz. Orman kampının içinden geçiliyor. Orası da çok uzak değil. Tam konumunu zaten paylaşacağız haritada. Evet, şimdi Ayşe bir mantıcı bulmuş. Hestia dünya mantıları. Evet bir daha söyle. Şimdi kocam bugün sabah 6.30'da uyanıp kano yaptığı için ve koylara yürüdüğü için benimle türlü türlü aktiviteler yaptığı için ki normalde hiç sevmez böyle denizden çıksın tuzlu kalsın falan hiç ona göre değil deniz tatili.
Yarın ve ondan sonraki gün 2 gün boyunca beach'te yatmaya hak kazandı. Teşekkür ederim. Garanti ediyorum ona pazar ve pazartesi geçirecek 2 adet beach buldum. Allah razı Yalnız olsun. tek bir koşulum var. Sahibindenle uğraşmama Ne koşulu. olur Çünkü bize sabahtan akşama kadar asla almayacağı arabalara, teknelere, evlere bakıyor ve bunu hobi olarak yani biz nasıl Instagram'da vakit geçiriyorsak o sahibinden de günün 4 saatini, 5 saatini hiç sıkılmadan geçirebiliyor enteresan bir şekilde. Bebeğim erkek adam ne yapacak? Ya maç takip edeceksin ya arabalara bakacaksın. Mesela bir şey söyleyeyim. Koş diyorum şuna bak. Bir dakika bir şey kıyaslıyorum diyor. Bir bakıyorum telefonu böyle 2 tane araba modelini kıyaslayıp işte bagaj hacimleri yok bilmem motor bilmem nesi falan. Bir de Farklı bilgiler. bir bilgi daha vermek istiyorum. 2017'de biliyorsunuz BMW'nin bu G30'lar çıktı. 520i'ler falan. Orada kullanılan B48 kodlu motor Avrupa'da 2000 benzinli olarak satılıyor. Ama Türkiye'de emisyon muhabbetlerinden dolayı 1.6'ya düşürülüyor bu motor. Onun için o motor inanılmaz uzun ömürlü ve sağlıklı bir motor. Olur da izleyen birinin vardır 2,5 milyon lira parası. Alır. Alın ömürlük o. Bir de yazılım 250 beygir devam. Evet geldik. Hestia burası. Otelden çıktık, dümdüz yürüdük bu yolun kenarından. Şimdi geldik. Burası denizden baktığınız zaman yani koyları geçtikten sonra bir sonraki cep. Burada da bir yerleşim var. Yürüyerek 15 dakika falan böyle 1,2 kilometre civarında. Biz şimdi otelden çıkıp yürüyerek buraya geldik. Burada bir beach'e gireceğiz. Giriş ücreti veyahut da şezlong parası yok. Sadece 500 lira ve üzeri harcamak zorundasınız. Alt limit var. Yani 750 şezlong ücreti olan da var, 1500 lira olan da var. 500 lira ve üzeri yediğiniz sürece kullanabiliyorsunuz. Çıktık Mavi Akyaka'dan. Fiyatlar normal, kötü değil. Yani hamburgerler, makarnalar vesaire 350-400-450 bandında. İstanbul'a göre bayağı ucuz. Yemek de fena değil gayet. Evet, yemeklerin Lezzetliydi kalitesi de bence. güzeldi. Yani buraya gelip böyle 2 kişi yer içerseniz hem şezlongu kullanırsınız, hem yemeğinizi yersiniz, çayınızı kahvenizi içersiniz. Alkol tüketmediğiniz zaman 2-3 bin liraya çıkarsınız. Arkadaşlar bir düğünü ziyaret etmeye gidiyoruz bakalım. Araç kiraladık. Kiraladığımız araç gelmiş. Pazartesiden Cuma'ya Renault Clio 2023 model. Günlüğünü 2500'den anlaştık. Aracımız geldi gayet güzel. Temiz bir araç yollamışlar sağ olsunlar. Son dakikaya kalmamız tabii şeye sebep oldu. Evet. Bilindik firmalarda ekonomi sınıfı araç kalmamıştı. Saat 7 çeyrek geçiyor. Biz yine mesaiye gider gibi 6.30'da kalktık. Bir koy varmış oraya gidiyoruz yüzmeye. Bakalım koy nasıl çıkacak. Akbük ile Akyaka arasında Keçi Koyu. Burası Keçi Beach yani Keçi Koyu pardon. Şöyle bir Yavansu Beach diye tabela var. Aracı şuraya çektik demirlerin buraya. Şöyle bir patika iniyor. Buradan koya ineceğiz.
Her şey muazzam. Tek bir sıkıntı var. Arılar göz açtırmıyor. Çok fazla arı var. Bir arı kovucu tarzı bir şey almak lazım. Yani ufak tütsü yaksanız, ateş yaksanız diyeceğim ama o da arkamız orman. Anında tutuşur. Çok riskli. Onun için en güzeli böyle eczanelerde falan satılan bir arı kovucu almak lazım gelmeden önce. Bu arada buraya gelecekseniz yanınızda mutlaka ne getirmeniz lazım? Gölgelik için bizde tarp vardı. Onu kurduk. Çok susadık bir de. Su da almamız lazım mutlaka. Keçikoyun'dan 1 kilometre devam edince Yavansu Beach diye bir yere geldik. Burası hem butik otel hem de beach. Girmeniz için iskelesi var. Plaja giriş hafta içi 750, hafta sonu 1000 TL. Menüsü de bu şekilde. Herhangi bir harcama zorunluluğu yok. En sevdiğim işletme tiplerinden biri. Bir de bu yörede deniz kestanesi çok var ve benim şahit olduğumda deniz kestanesine basan insanlar oldu. Ya böyle iskeleden derinden girin ya da böyle yürüyerek giriyorsanız da deniz ayakkabınızı vesaire eksik etmeyin. Evet, bugün nereye geldik? Halil'in yeri. Yine efsane meze dolabımız. Burası balık dolabı. Fiyatları yazıyor. Burada da mezeler diğer tarafla hemen hemen aynı. Bir iki tane farklı. Diğer taraf dediğin nedir? Neydi kız olan? Kordon. Kordon balık var. Şimdi bugün son gün. Saat 10. Halil'in yeri var ileride, Azmağın sonuna doğru. Orada bir kahvaltı edeceğiz. Marmaris'e geçeceğiz. Dondurma yiyeceğiz. Ayşe Hanım çünkü kaç gündür dondurma sayıklıyor. Dondurma canavarı. Biz de birazcık oyalanacağız. Sonra gideceğiz. Gece Dalaman Havalimanı'na geçip aracı teslim edip pazartesi iş güç var. İşimize gücümüze bakacağız artık. Ne yapalım? Her güzel şeyin bir sonu var. Ben çok etkilenmedim de Ayşe çok üzüldü. Cırcırlara veda ediyorum diye biraz Evet, cırcır böcekleri. Bu arada arkadaşlar bu arkadaki böcek sesi var ya, ötüyorlar. 24 saat hiç durmuyor bu. Gece gündüz hep böyle. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Aman al bohçanı yol açık. Kanlı kanlı şeker, hasiretlik çeker. Çok sallanma güzel yarim, cahilim aklım gider. Kanlı kanlı şeker, hasiretlik çeker.